Bakalım. Oyunculuk yaparken kullandığın metot veya teknik var mı? Evet, var. Hatta birkaç tane metot ve teknik var. Her yerden farklı şeyler öğrendim. Ay Dalga'nın tekniği başka. Televizyon tekniği, actor stüdyo oyuncuları, aktör stüdyosu, ne derseniz deyin. Onun farklı bir şey, metot oyunculuğu var. Özlem Güveli'den aldığım bir metot var, tiyatroya yönelik. Okuldaki hocalarımın hepsinin ayrı ayrı bir metotları var. Yani hepsinin kendine göre bir şeyi var. Baktım tırnaklarım çok... Ya benim tırnaklarım çok çabuk uzuyor ve yapısı uzun değil, uzun gibi gözüküyor. Aslında çok uzun değil, bakmayın. Şeyden uzun, etinden uzun. Nereden buraya geldiyse. Tırnaklarımla buraya geldim. Hocalarımın hepsinin farklı teknikleri var. Her hocadan farklı şeyler öğrendim. Ve kendi metodumu, tekniğimi oluşturdum. Yani öyle olmalı. Ayla Hoca da bize öyle söyler. Her duruma göre farklı teknik uygulayın. İşte burada duyguya girmek, ötekinde ana hafızandan bir şey almak. Birisinde bedeninle o duyguyu oluşturup, bedeninle o duygunun gereğini oluşturup duyguyu getirmek. Yani farklı alt metin oluşturma. Her şeyin farklı teknikleri var. O senaryo, o hikaye, nerede olduğun, sinema, tiyatro, televizyon değişiyor. Farklı teknikleri biraz oradan, biraz oradan kendinde hangileri iyi çalışıyorsa kombinleyip o şekilde gitmen gerekiyor. Çünkü o da önemli. Yani bir teknik onda çok iyi çalışır, sende çalışmaz. Sende bu teknik daha iyi çalışır. Farklı teknikleri alıp zaten bu teknikler artık zamanla şeye dönüşüyor. Hani senin bir parçan gibi oluyor. Sen teknik gibi değil. Hani çalışırken öyle çalışıyorsun. Oturuyor bir süre sonra. Bu nedenle hani bir değil birkaç kişi, birkaç ekol, birkaç oyuncu koçunun dünyadaki ve benim çalıştıklarımın tekniklerini, karmasını kendime oturmuş halini kullanıyorum tüm çalışmalarımda. Bu yıl aldığın en güzel hediye veya sürpriz nedir? Bu yıl aldığım en güzel hediye veya bu yıl aldığım bence en güzel hediye sürpriz Instagram'da GIF hazırlanmış Ozma olarak böyle fırt yazın 2 tane. Onu görünce çok mutlu oldum. Ben daha önce kendi logomu koyuyordum storylerime Emre Ozma olarak. Kendim hep çıkartıp ekliyordum, koyuyordum. Bir logo programından hazırlamıştım. Grafik tasarım falan da biliyorum da şimdi uğraşmak istemedim, basit orada çünkü yani story'de çok fazla gözükmüyor zaten. Logo tasarım programı da yeterli oluyor. Orada onlar hazırlamışlar. Bir de bir anlam da yüklemişler Ozma olarak. Onu gerçekten o ideyi çok etkilendim. Bana çok güzel motivasyon sağladı. Çok güzel bir sürprizdi bence. Yani tesadüf gördüm bir de. Ve ondan sonra ben hepsini şu an kullanıyorum onu. Hani herkese nasip olacak bir şey değil. Hangi sanatçı, hangi ünlüye, yani vardır tabii. Çok büyük bir olayla ilgili ya büyük bir başarı ya çok büyük konuşulan bir olayla ilgili böyle şeyler hazırlanıyor. Çok yani zor bir şey Instagram'ın hani siz istemeden böyle bir şey hazırlaması, size kale alması çok büyük bir şey ve isminle, bilmiyorum daha önce başkasına yaptılar mı, resimler falan oluyor da böyle bir şey görmemiştim. Yani benim kale almaları, hem desteklemeleri, motivasyon, hem ya bundan çok mutlu oldum açıkçası. Yani aldığım en güzel sürpriz hediye bu yılki, bence onu görmem mutlu olmamdı. Duygusallaştım şu an gerçekten. Ağlar mısın? Ağla. Göz yaşları, sonunda göbek atarmışım. Televizyon insanı. Ne espri yapıyorum şu an, kendimi dağıtayım diye, gerçekten çok yaptım yani. Sevdim o hediyeyi ve kendimi önemli gördüm açıkçası. Yani hani dediğim gibi hem dünyada yani global bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani orada sizin tüm dünyanın global kullandığı bir yerde sizin isminiz geçiyor. Çok büyük bir şey bu. Lütuf, hediye, herkesin yaşayamayacağı bir şey. Bundan yani bu bilinirlik, bu çok güzel bir şey. Ve hani yurt dışında da zaten kullanırsam Ozma'yı kullanacağım. Çünkü onlar okuyabiliyorlar. Ozma, her yerde Ozma diye okunuyor. Herhangi bir proje içinde işte müzik obo olsun, Ozma diye geçireceğim, ismim okunsun diye. Biliyorsunuz hepsinin ismi öyle zaten. Bakın sayıyorum. Madonna, Lady Gaga, Rihanna, kim var başka? Maluma, Ozma. Erkek, kadın hepsinin genelde böyle tınlayan isimlerle, ya kendi ismi ya
ona uygun uydurulmuş isimler. Benim de Ozma böyle. Ondan böyle bir isim kullanmak istiyorum. Hem onlar okusun. Bunlar çok önemlidir markada. Böyle de bir şansım var. İnsanlar yazmış. Ben de bunu düşünüyorum. Hani Türkiye'de en Ozma, yurt dışına yaptığım isimler sadece Ozma olarak geçsin diye düşünüyorum. Oradan da iyice hani bunu kesinleştirdim. Dedim tamam bu oldu. Hani buradan yürümem gerekiyor diye. Onlar da öyle yazmışlar. Böyle de bir şeyiniz var, haberiniz olsun. Müzikle ilişkin ne zaman başladı? Müzikle nasıl bir geçmişim var? Oyunculukla bağlı 2 müzik. Bu da soruluyor. Müzikle geçmişim de liseye dayanıyor yine. Orada da beni keşfedenler var. Şöyle ki müzik çok güzel bir müzik öğretmenimiz vardı. Lisede piyanonun başında hep bizimle müzik dersleri yapardı. Çok sesli bir koro oluşturdu. Tüm işte 40 kişilik sınıflar düşünün hani ve 4-5 sınıf olduğumuzu düşünün. 200-300 kişi içinden 10 kişi seçti. Onun için seçildim. Tek tek hepimiz dinledi. Çok sesli bir koro oluşturdu. İşte tenör, bariton, farklı türlerde. Ben de tenör. İstiklal Marşı okuyoruz. Özel törenlerde hep biziz. Bir koro oluştuk ve çalıştık. İstiklal Marşı, belli marşlar, belli şarkılar. Bir önemli bir gün olduğunda hemen biz çıkıyoruz sahneye. Böyle başladı müzikle. Sonra ben Türk Halk Müziği Korosu'na girdim. O vardı derken seviyorum da Türk Halk Müziği. Yani o olanağım vardı. Öyle başladım. Türküler söylemeye başladım. Asıl tarzım ben daha pop. Nereye gidiyordum? Kafam karıştı birden. Bir dakika. Ne yaptığını düşündüm ondan sonra. Evet, Türk Halk Müziği Korosu. Sonrasında şey oldu. Aylı Algan'a başladığımda ilkini düşünüyorum da orada da şan eğitimi de verildi bize. İlk Nur Açıker geldi. Bu konservatuvarın çok ünlü hocası. Bir sürü ünlü hocası. O da tek tek hepimiz dinledi piyano başında. Dedi senin de çok yeteneğin var. Ben senin yani bu alanda da devam etmeni düşünüyorum dedi. Yani ister benimle devam et, ister başka şan hocasıyla devam et. Bence eğitim al, sesini geliştir. Çok güzel bir ses tonu ve çok yetenekli olduğunu düşünüyorum filan dedi. Dedim hocam zaten ben de çok istiyorum ama hani oyuncu olmak istiyorum. Hani eğer şarkıcılık ön plana çıkarsa oyunculuğum kabul görmesi zor olabilir Türkiye için. O yüzden hani oyunculuğumda bir kendimi göstereyim, bu oyuncu desinler, sonra şarkı söylerim diye düşündüğüm için şu an benim için ikinci plan hani hem maddi manevi yatırımlarımı buraya yapıyorum, böyle devam edeceğim filan dedim. O zamanki düşüncem. Tamamen şeyi düşünüyorum yani bir kariyer hedeflemesi. Tabii her şey böyle değişip ben ön planda olunca her şey değişti. Şu an bir celebrity olunca artık bir şeyin önemi kalmadı. Bu TV formatında da olur, YouTube'da da olur. Hani yani bir şey sosyal medya ünlüsü gibi düşün. Her yere olur. Şarkı da söyler, şova da çıkar, oyunculuk da yapar. Artık hiçbir önemi yok. Sonuçta tanındım. Kimlik olarak tanındım. Bir sürü şeyimle geçen gün anlattığım gibi yılbaşındaki özel bir programdaki izlediğimiz ünlü dediklerimizden daha çok biliniyorum. Herhangi bir şeyde soru cevap videolarında sorulara bakıyorum, cevaplarına. Evet, benim hakkımda her şey biliniyor, onların bilinmiyor. Hani bilinirliğim çok fazla kişisel olarak bütün sorulan sorularla. Şu an artık tanındığım için şarkı söylemiş bu. Zaten biliyorsunuz eğitimleri. Oyunculuk yapmış, hiçbir önemi yok. Yani diğerini gölgelemeyecek. Bu nedenle hepsi birden açığa çıktı. O zaman o yüzden arka plana atmıştım, onu anlatıyorum. Sonra ilk Nur Açıker'den böyle bir şey aldım. Tiyatroya Özlem Güveli ile işte oyuncu koçu olarak hazırlanırken gene şan eğitimi almak için beni Nuri Arnatoş'a önerdi. Nuri Arnatoş aldı. Normalde herkese de şan dersi veren birisi değil, kendi de sanatçı. Onun referansıyla verdi. O da dedi, dinledi ilk gün. O da işte böyle piyanoya basıyor, şey yapıyor. Tekli, çift ses, tek ses yapıyor ve beni tekrarlamamı istiyor. Tekrarladım. Aferin sana, çok güzel yaptın ya. Ailende müzisyen falan var mı dedim. Var. Hem yetenekliyim de bu konuda. Çok seviyorum şarkı söylemeyi falan dedim. Belli, kulağın çok iyi, müzisyen kulağı gibi zaten. Sesin de gayet güzel. Geliştirebilirsin. Bravo dedi. Ben buraya yani geliyor oyuncular, hani ben onlarla çok uğraşıyorum dedi. Ne kulakları var ne sesleri var. Sen gayet bir vokal gibi, hani seni alıp şan eğitimine bile gitsen, sen konservatuara hazırlansan gider okursun dedi. Çok yeteneklisin dedi. Dedim istiyorum ama işte orada da aynı şeyleri anlattım, uzatmayayım. Sonra işte onun müzik videosu çalışması vardı. Yanlış hatırlamıyorsam İzmir'e gitti.
albüm bir şarkı ile ilgili. Ben de şey yaptım, beni de şey yaptı, kendi vokal koçuna yönlendirdi sağ olsun Mustafa Arabacı. Onun da çalıştığı vokal koçu var. Vokal koçlarıyla şarkıcılar çalışıyorlar sürekli. Aynı oyuncular gibi. Sesleri şey kalsın diye, zedelenmesin, daha güçlensin, egzersiz yapsınlar diye sürekli çalışıyorlar. Bir albüm kaydına girecekleri zaman vokal koçları çalışıyorlar. Normal zamanda hep vokal koçlarına egzersizler yapıyorlar. Mesela o bana anlatmıştı. İşte bir albüm kaydına girmiş, hepsini yapmış. Sonrasında Mustafa Arabacı dinlemiş, demiş yok bu tondan olmaz, şu tondan gir. Başka bir tondan okutmuşlar. Dedi çok daha şahane oldu. İyi ki o dinlemiş. Yani başka birisinin dinlemesi, bilen birisinin yönlendirmesi çok önemlidir ki Nuri Aydın Ateş de konservatuarda ve yani kontrbas hani sayılı dünyada çok yetenekli bir insan olmasına rağmen yani hele biz çok daha fazla sormamız gerekiyor. Bunlarla bu vokal koçlarıyla çalışmamız gerekiyor. Niye ben bunu böyle konuşuyorum? Samimi diye. İşte o Mustafa Arabacı'ya gönderdi. O da dedi çok güzel bir sesin var. Tam bir tenörsün. İşte yabancı pop şarkıcılarının ses tonu var. Onlar genelde tenördür. İngilizce şarkıları çok güzel söylersin. Türkiye'de de işte belli isimler verdi. Gösterdi. Bak sen çalışırsan bunlar gibi olur. İşte Nuri Harun Ateş'te, Mustafa Arabacı'da. İşte bu isimler gibi olabilirsin çalışırsan. Çok güzel sesin. İşte baktık 2,5-3 oktava çıkan sesim var. Özelliklerine baktık. Ama çok kısa bir zaman çalıştık. Çünkü ben hani tiyatro için alıyorum, tamamen aklım orada fix çalışıyorum. Orası için hem İngilizce şarkı hem işte çalıştık, hem tiyatro için türkü çalıştık. Oraya daha uygun. Ben başka bir şey söylemek istiyordum. Besleme Muço'yu. Orası çok uygun olmaz. Hani bunu çok güzel söylüyorsun ama hani burası genelde böyle daha hani şey gözükmemiz gerekiyor. Efe çıkacağız, oyuncu falan. Tiyatroda türkü isteniyor daha çok açıkçası. Oraya yönlendik falan. Ona çalıştık. Şey dedi ama bak sonrasında devam et çok güzel falan. Hatta bir yer devam etmeyi düşündüm. Hem maddi imkanı, şimdi okul başladı. Okulun masrafları. Kardeşim başka yerde okuyor. Onun masrafları. Onlara yetişiyorsun. Onların bir sürü ihtiyaçları oluyor. Burada bu şimdi ekstra kaldı. Tamam oyuncular da gidiyor şan eğitimine sürekli. Biz sahnede ses kullandığımız için eğer bir oyunda oynuyorsa hani sesi zedelenmesi, iyi kullansın diye gidiyorlar ama yani bunun hepsi maddiyat. Hani devam etmek çok istiyordum onunla. Olmadı. Oyunculukla ilgili daha çok yatırım yaptım kendime. Hem maddi hem manevi. Sonrasında düşündüm. Şu anda çalışmıyorum, öyle bir durumlar falan yok. Ama en kısa zamanda hani bu müzikle de ilgili yani devamlı bir hani çalışmak ve albümde de vokalde de hep çalışmak çok istiyorum yine. Onunla da istiyorum ya da başka birisi de olur. Yani bilemem bunu. Daha yani görüşme yapmadık. Bu şekilde yani onların da hep onayı oldu bana. Ben çok seviyordum. Hep geriye ittim. Şu an bir anlamı yok. Hepsi ortada. Hiçbir anlamı yok şu an. Ve şanslı olduğumu düşünüyorum bu anlamda. Hem oyunculuğa ve hem müziğe eşit yeteneğim olduğu için. Herkese nasip olan şeyler. Yani ben şarkı söyleyen bir oyuncu değilim. Ben vokal olarak şarkıcı olabilecek kapasitede bir şarkıcıyım hem de oyuncuyum. Bunun ayrımını yapmak istiyorum. Tamam burasının eğitimini almadım ama geliştirebilirim. Onu da düşündüm. Dediler ne gerek yok. Vokal koçlarıyla çalışır, eğitimini alıp buradan geliştir, zaten konservatuarlısın. Tekrardan orada zaman kaybetme dediler. İkisine de eşit yeteneğim ve eğitim. İkisini de çok seviyorum ve şarkı söylüyorum. Bir de yıllardır onu unuttum bak. Yüzü geçik Türkçe şarkı sözüm var. 5-6 tane şimdi yeni İngilizce yazdım. Şarkı sözleri de yazıyorum. Hem bir melodi bankam var. Telifli, anonimli, telifsiz, anonimli olan, anonimli ne ya? Anonim olan, telifli, telifsiz, lisanssız melodilerim var ekleyebileceğim. Onlarla da ilgili daha önce anlattığım gibi görüştüm. Hep yani içindeyim, hani üretim olarak da içindeyim. Kendim de çok seviyorum. Geçmişim, başlangıcım da bu şekilde beni yönlendiren insanlar ve benim yeteneklerim. Bunları söylemek istedim. En son sorumuz, kıyafetlerini seçerken nelere dikkat ediyorsun? Bugün mesela 12-12 videosu olduğu için böyle şık, daha çok bir mikrofon gidiyor gitgide. Smoking gömleği tercih ettim. Şey yapıyorum. Kendime yakışan şeyleri seçiyorum ya. Yani tarz şeyleri seviyorum. Bakıyorum o zaman ne daha moda, ne daha trend. Bunları tabii ki takip ediyorum ama
Onların kendime, bedenime, proporsiyonuma yakışan şekilde tercih edip giymeyi seviyorum. Her şeyi olduğu gibi kullanmıyorum. Klasik şeyleri çok seviyorum. Klasik hiçbir zaman zamanı geçmiyor. Oraya yatırım yapmayı çok seviyorum. Ve çok net mesela şeyler seviyorum. Çok net şeyler seviyorum. Çok desenlere kaçmam. Beni gölgelemesin diye daha düz şeyler giymeyi tercih ediyorum. Bugün de çizgili giymişim ama yani şeyden bahsediyorum. Çok aşırı gösterişli şeyler seni ikinci plana atıyor, o ön plana çıkıyor. Ben kendim ön planda olmak istiyorum. Oyuncular o yüzden mesela hep siyah tişört giyeriz ki mimiklerimiz ortaya çıksın diye, öyle giydirler bize. Net yüzümüz ortaya çıksın diye. Gömlekte, mesela gömlek çok severim. Tam bir gömlek adamıyım. Gömlekte de düz renkler, daha soft renkler, daha soğuk renkler. Mesela bunları çok severim. Sade, sakin, hareketli olmayan şeyleri tercih ederim daha çok. Ama farklı daha önce anlattığım gibi tarzlarım var. Yani ona göre seçiyorum. Hani müzikte başka, oyuncu olarak başka, kanalda başka, dışarıda hafta sonu başka. Farklı. Benim de stillerim, tarzlarım var. Genelde hep şey yapıyorum. Hani bu bende güzel durur mu? Bana yakışır mı? Sade mi? Bunlara bakıyorum genelde seçerken. Ve böylece 12 sorumuzun da sonuna geldik. Bence güzel bir video oldu. Şey anlamında, kariyer anlamında anlattım. Bunları daha önce anlatmamıştım. Background'umu ve inşallah future ground'um nereye gidecek? Bununla ilgili güzel bir toparlama olduğunu düşünüyorum. Bu video biraz uzun oldu. Belki 7 bölüme bölerim. Her gün bir post koyarım. Rahat izlersiniz. Hep beraber güzelce zaman geçiririz, eğleniriz. Daha çok birbirimize tanışırız, kucaklaşırız diye düşünüyorum. Her zaman dediğim gibi kendimle ilgili, hayatımla ilgili, kariyerimle ilgili her şey bu kanalda olacak. Emrah Ozma'da. Görüşmek üzere.